Ders 1. Evi hazırlamak. Evimizi hazırlamak çok heyecan verici bir zaman. Evet, deli gibi yuva yapıyordum. Neleri organize ediyordunuz? Çoğunlukla bebek odası ve mutfak malzemeleri. Bu çok önemli. Her ayrıntı önemlidir. Kesinlikle. Her şeyin mükemmel olmasını istiyorum. Çocuk odası için bir tema seçtiniz mi? Bir doğa teması düşünüyorum. Kulağa hoş ve rahatlatıcı geliyor. Ders 2. Diş kontrolü. Ön dişlerime ve arka dişlerime baktı. Bu kapsamlı bir kontrole benziyor. Evet, arka dişlerin özel bakıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Ne tavsiye etti? Daha fazla fırçalama ve düzenli kontroller. Bu iyi bir tavsiye. Önleme çok önemlidir. Kesinlikle. Gülüsümü saklıklı tutmak istiyorum. Parlak bir gülümseme harika bir izlenim bırakır. Onun ipuçlarını mutlaka takip edeceğim. Ders 3. Balkabağı konuşması. İç Cadılar Bayramı için balkabağ oydun mu? Evet, bunu yapmayı seviyorum. Ürkütücü bir yüz yaratmak çok eğlenceli. Genellikle ne oyardınız? Geleneksel balkabağı fenerleri yapmayı seviyorum. Aydınlatıldığında harika görünüyorlar. Sak. İçerideki ısık onların canlı görünmesini saklar. Kesinlikle. Gece boyunca onlara büyülü bir parlaklık verir. Çevresine herhangi bir dekorasyon eklediniz mi? Bazen ekstra etki için etrafına yapraklar ve küçük mumlar koyuyorum. Kulağa çok hoş geliyor. Favori kabak tasarımınız var mı? Ders 4. Felsefi düşünceler. Filozofların şiiri nasıl yorumladıklarını hiç düşündünüz mü? Evet. Çoğunlukla metaforik bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu söylüyorlar. İlginç. Sizce neden öyle? Çünkü şiir, gerçek anlamın ötesinde derin duygu ve düşünceleri ifade edebilir. Doğru. Çeşitli yorumlara kapı açar. Kesinlikle. Her okuyucu ayetlerde benzersiz bir şeyler bulabilir. Metafor kullanan favori bir şairiniz var mı? Canlı görüntüleri ve derinliği nedeniyle Robert Frost'a gerçekten hayranım. O muhteşem. Şiirleri sizi birçok düzeyde düşünmeye sevk ediyor. Ders 5. Şnorkelli dalış maceraları. Snorkelle dalmaya karar verdiğimde ilginç bir deneyim yaşadım. Gerçekten mi? Ne oldu? Etrafımda rengarenk balıkların yüzdüğünü gördüm. Kulağa harika geliyor. İlk seferin miydi? Evet ve ilk başta biraz gergindim. Hayal edebiliyorum. Ama suya girdikten sonra her şeye değer. Kesinlikle. Başka bir dünyaya girmiş gibi hissettim. Ben de şnorkelli yüzmeyi denemeyi çok isterim. Nereye gittin? Güzel bir mercan kayalıgına gittim. Manzaralar nefes kesiciydi. Ders 6. Kayak maceraları. Hiç kayak yaptın mı?
Evet, bunu çok heyecan verici buluyorum. Peki ya sen? Ben de onu seviyorum. Hatta bazı insanlar uzun mesafeler boyunca düz zeminde kayak bile yapıyor. İlginç. Ben genelde yokuşları tercih ediyorum. Yokuşlar heyecan verici. Ancak düz kayak rahatlatıcı olabilir. Doğru. Bu farklı türde bir meydan okuma. Favori kayak noktanız var mı? Dağlarda kayak yapmayı seviyorum. Manzaralar muhteşem. Bir kis macerası için mükemmel görünüyor. Ders 7, bütçe konuşmaları. Maaş teklifini düşündün mü? Evet, benim deneyimime göre biraz düşük olduğunu düşünüyorum. Ne yapmamızı önerirsiniz? Daha yüksek bir sayıyla karşılık verebilirim. Bu iyi bir fikir. Ne kadarlık bir miktar düşünüyorsunuz? Belki tekliflerinden yaklaşık %10 daha fazla. Bu mantıklı görünüyor. Sizce bunu dikkate alacaklar mı? Umarım. Becerilerimi yansıttığına inanıyorum. Artistin nedenlerini hazırladınız mı? Ders 8, fotoğrafçılık tutkusu. Fotoğrafçılıktan hoşlanıyor musunuz? Evet, sokak fotoğrafçılığını seviyorum. Senden ne haber? Manzara fotoğrafçılığını tercih ediyorum. Çok huzurlu. Bu rahatlatıcı geliyor. Favori bir yeriniz var mı? Kesinlikle dağlar. Manzaralar nefes kesici. Hayal edebiliyorum. Şehirdeki insanları fotoğraflamayı seviyorum. Bu heyecan verici olmalı. Favori bir anın var mı? Bir keresinde çok güzel çalan bir sokak müzisyenini yakaladım. Vay, bu büyülü olmalı. Ders 9, arkadaşlık değerleri. Arkadaşlar sizin için ne kadar önemli? Çok önemli. İyi arkadaşlar hayatı çok daha iyi hale getirir. Kabul ediyorum. Yakın bir gruba sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Evet, zor zamanlarımda beni destekliyorlar. Kesinlikle. Onları uzun zamandır mı tanıyorsun? Çoğu liseden beri. Bu bir yolculuktu. Bu harika. Sık sık birlikte takilir misiniz? Ne zaman istersek. Oyun gecelerini seviyoruz. Kulağa çok eğlenceli geliyor. Ben de bunlardan keyif alıyorum. Ders 10, seyahat ipuçları. Tren bileti rezervasyonu konusunda herhangi bir ipucunuz var mı? Elbette. Öncelikle varış noktanıza karar verin. İyi bir nokta. Sırada ne var? Çevrimiçi fırsatlar arayın. Çok tasarruf edebilirsiniz. Bu doğru. Önerdiğiniz belirli web siteleri var mı? Evet, sıklıkla Trainline ve Rail Europa'yı kullanıyorum. Harika. Peki ya zamanlama? Önceden rezervasyon yapmak genellikle yardımcı olur. Bunu hatırlayacağım. Peki ya son dakika fırsatları? Ders 11, basit sevinçler. Küçük şeylerden mutluluk buluyor musunuz? Kesinlikle. Önemli olan küçük anlardır.
Kabul ediyorum. Sıcak bir fincan kahvenin tadını çıkarmak gibi. Evet. Ya da uzun bir günün ardından gün batımını izlemek. O anlar çok huzurlu olabiliyor. Kesinlikle. Bize hayatın kıymetini bilmemiz gerektiğini hatırlatıyorlar. Vaska ne sana nese getirir. En sevdiğim müziği dinlemek her zaman moralimi yükseltir. Müzik güçlüdür. Ruh halinizi anında değiştirebilir. Ders 12. Tarihi korumak. İnsanların artık eski binalara ne kadar değer verdiğini fark ettiniz mi? Evet. Tarihe duyulan saygıyı görmek muhteşem. Mirasimizi korumanın önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Geçmişten hikayeler anlatırlar. Kesinlikle. Bazı binaların kendine özgü bir mimarisi vardır. Yapıyorlar. Onların geçmişini öğrenmek büyüleyici. En sevdiğiniz tarihi yer neresi? Antik kaleleri ziyaret etmeyi seviyorum. Çok muhteşemler. Kalelerin çok zengin bir tarihi var. Ben de müzelerden hoşlanıyorum. Ders 13. Takı alışverişi. Burada güzel bir mücevher buldun mu? Evet. Bir kolye arıyorum. Peki ya sen? Sadece göz atıyorum ama yüzükleri seviyorum. Yüzükler çok güzel. Favori bir tarzınız var mı? Vintage tasarımları tercih ediyorum. Karakterleri var. Vintage çok güzel. Renkli değerli taşları severim. Bunlar herhangi bir kıyafete hoş bir hava katıyor. Kesinlikle. Sizce yatırıma değer mi? Kesinlikle. Zamanla takdir edebilirler. Ders 14. Doğanın bağı. Dogayla bağlantıyı duydunuz mu? Evet. Birçok kültürün toprakla derin manevi bağları vardır. İnsanların çevrelerini nasıl gördükleri büyüleyici. Kesinlikle. Doğa çok iyileştirici olabilir. Açık havada daha fazla zaman geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kabul ediyorum. Stresi azaltmaya ve neşe getirmeye yardımcı olur. Doga'da hangi aktivitelerden hoşlanırsınız? Yürüyüş benim favorim. Her seferinde bir macera. Kulağa harika geliyor. Yıldızların altında kamp yapmayı seviyorum. Ders 15. Siyasi özlemler. Teksas'taki siyasi değişiklikleri duydunuz mu? Evet. Liderlerin topluluklardan nasıl ortaya çıktığı ilginçtir. Kesinlikle. George W. Bush yolculuğuna orada başladı. O yaptı. Yerel liderlerin nasıl yükselebileceğini gösteriyor. Sizce onları motive eden şey nedir? Bir fark yaratma arzusuna inanıyorum. Bu doğru. Genellikle güçlü topluluk bağları vardır. Evet ve yerel sorunları derinlemesine anlıyorlar. Liderlik yapmak için adım atanlara hayranım. Ders 16. Havaalanı navigasyonu. Bu havaalanı düzenine asina misiniz?
Biraz. Bazen kafa karıştırıcı olabilir. Evet. Uçuştan önce daima haritaları kontrol ederim. İyi bir fikir. Stresten kaçınmaya yardımcı olur. Gezinmek için ne gibi ipuçlarınız var? İşaretleri dikkatlice takip edin ve gerekirse yardım isteyin. Bu çok akıllıca. Keşfetmek için erken gelmeyi seviyorum. Aynı şekilde, yolculuğa rahat bir başlangıç yapmanızı sağlar. Havaalanlarından hoşlanıyor musunuz? Ders 17, Kalıcı Düşünceler. Merak etme, her zaman aklımdasın. Bu çok tatlı. Bunu gerçekten takdir ediyorum. Hayat bizi nereye götürürse götürsün seni asla unutmayacağım. Bu benim için çok şey ifade ediyor. Dostluğumuz çok özeldir. Evet, gerçekten öyle. O kadar güzel anılar paylaştık ki. Kesinlikle. Birlikte geçirdiğimiz her anın kıymetini biliyorum. Umarım gelecekte daha da muhteşem anılar yaratabiliriz. Ben de. Ne olursa olsun iletişim halinde kalacağımıza söz verelim. Kesinlikle. Kalbimde her zaman özel bir yerin olacak. Ders 18, Otel Hizmetleri. Günaydın. Bu otelde ekspres çıkış olanagi var mı? Evet, yapıyorlar. Ayrılmayı kolaylaştırır. Bu çok kullanışlı. Peki ya kahvaltı seçenekleri? Büfe ve oda servisi mevcuttur. Mükemmel. Yatakta kahvaltı yapmayı seviyorum. Bu çok hoş bir şey. Bugün herhangi bir planın var mı? Yakındaki turistik yerleri keşfetmeyi düşünüyorum. Bu heyecan verici geliyor. Sakıncası yoksa size katılabilirim. Hiç de bile. Ne kadar çoksa o kadar neseli. Ders 19, Piyasa Trendleri. Şirketlerin Asya'daki pazarları araştırdığını duydum. Evet, bu birçok işletme için büyüyen bir fırsat. Hangi ürünleri hedeflediklerini merak ediyorum. Muhtemelen teknoloji ve tüketim malları. Bunlar popüler. Mantıklı. Peki ya Güney Amerika? Benzersiz ihtiyaçları olan çok çeşitli bir pazar. Kesinlikle. Şirketlerin stratejilerini uyarlamaları gerekiyor. Doğru. Yerel kültürleri anlamak çok önemlidir. Uluslararası ticaret hakkında daha fazla şey öğrenmeyi çok isterim. Ders 20, Yemek Keyfi. İkimizin de yemeğin tadını çıkarmasını istiyorum. Harika bir arkadaş olduğunu takdir ediyorum. Yeni İtalyan restoranını denemeye ne dersin? Kulağa harika geliyor. Makarnayı seviyorum. Lazanyalarının şehirdeki en iyisi olduğunu söylüyorlar. Şimdiden heyecanlıyım. En sevdiğiniz yemek hangisi? İyi bir risottoya asla karşı koyamam. Risotto çok kremalı ve lezzetli. Kesinlikle. Daha sonra bir tatlıyı paylaşabiliriz. Ders 21, Arabalar ve Fikirler.
Benzinle çalışan arabaların tarihini hiç düşündünüz mü? Büyüleyici. Pek çok mucit buna katkıda bulundu. Sa. Tıp başarılı model oldukça büyük bir atılımdı. İlk günlerde pek çok zorluk yaşandığını okudum. Kesinlikle. Sürekli mühendislik sorunlarının üstesinden gelmek zorunda kaldılar. Ve şimdi o kadar ileri bir teknolojiye sahibiz ki. Doğru. Elektrikli otomobiller de popüler hale geliyor. Ne kadar ilerlediğimizi görmek ilginç, değil mi? Evet. Gelecek ulaşım açısından heyecan verici görünüyor. Ders 22, Astronomik keşifler. Bir gökbilimcinin Kopernik'in görüsünü desteklediğini biliyor muydunuz? Evet. Evrene dair anlayışımızı değiştirdi. Gözlemleri çigir açıcıydı. Gerçekten bilimsel devrimin ilerlemesine yardımcı oldular. Fikirlerini paylaşmak konusunda ne kadar cesur olduğunu bir düşünün. Kesinlikle. O zamanlar çok cesaret gerekiyordu. Bu ilk bilim insanlarını düşünmek ilham verici. Keşifleri bugün hala bizi etkiliyor. Astronomi ve tarihi hakkında bilgi almayı seviyorum. Ders 23, boyut önemlidir. Bunu hatırlamak önemlidir. Boyut sınırlamalarını biliyor musunuz? Evet, planlarınızı gerçekten etkileyebilirler. Kesinlikle. Rezervasyon yapmadan önce kontrol etmek çok önemlidir. Kabul ediyorum. Bir keresinde doğrulama yapmadığım için sorun yaşadım. Bu çok sinir bozucu geliyor. Ne oldu? Son dakikada tüm seyahat planımı değiştirmek zorunda kaldım. Ah hayır. Bu stresli olsa gerek. Öyleydi ama dersimi aldım. Bu ayrıntıları tekrar kontrol etmek her zaman iyidir. Ders 24, uyku sorunları. Güzeldi ama yine de biraz huzursuzdu. Uyumakta güçlük çektiniz mi? Evet, gece boyunca uyanmaya devam ettim. Bu en kötüsü. Yardım edecek bir şey denedin mi? Yaptım ama hiçbir şey ise yaramıyor gibi görünüyordu. Bazen sıcak bir içecek yardımcı olabilir. Bir dahaki sefere bunu deneyeceğim. Senden ne haber? Genellikle sakinleştirici müzikler dinlerim. Harika bir fikir gibi görünüyor. Ders 25, ev güvenliği. Hey, hiç ev güvenlik sistemi kurmayı düşündün mü? Ben var. Paradan tasarruf edebilir, değil mi? Kesinlikle. Üstelik özelleştirebilirsiniz. Bu harika bir nokta. Neleri dahil edersiniz? Kameralar ve hareket sensörleriyle başlayacağım. İyi seçim. Akıllı kilitler de faydalı olabilir. Kesinlikle. Başka bir güvenlik katmanı eklerler. Güvenliğimizi kontrol altına alabilmemizi seviyorum. Bunu kendi başımıza yapabileceğimizi bilmek güç veriyor. Ders 26, plaj kaçamağı. Bazı destinasyonları araştırıyordum.
Bir plaj kaçamağı yapmaya ne dersiniz? Kulağa mükemmel geliyor. Sahili seviyorum. Ben de. Su kenarında dinlenmek en iyisidir. Akdeniz'de belirli bir plaj var mı? Sevdiğimiz sahil kasabasını düşünüyordum. Harika fikir. Çok güzel manzaraları var. Ve ayrıca lezzetli deniz ürünleri. Evet. Yakında bir gezi planlamalıyız. Ders 27. Yurtsever sahneler. 1871'de sanatta vatanseverlik ortak bir konuydu. İlginç. Ne tür sahneler? Birçoğu tarihi olayları ve kahramanları tasvir etti. Bu sanat eserleri çok güçlü olmalı. Onlar, gurur ve birliğe ilham verdiler. Sanatın toplumu nasıl yansıtabileceği şaşırtıcı. Kesinlikle. Sanat geçmişin hikayelerini anlatır. Sanat tarihi öğrenmeyi seviyorum. Aynı şekilde. Bizi köklerimize baklar. Ders 28. Zaman yönetimi. Beklenmedik kesintilerle nasıl basa çıkıyorsunuz? Programımda genellikle ara bellek süresi ayırırım. Bu çok akıllıca. Stresi azaltmaya yardımcı olur. Kesinlikle. Esnek kalmak önemlidir. Uyum sağlamayı kolay mı buluyorsunuz? Çoğu zaman. Sadece pratik gerektirir. Bu beceri üzerinde çalışmam gerekiyor. Zamanla bunu anlayacaksınız. Tavsiyen için teşekkürler. Ders 29. Seyahat seçimleri. Seyahat için hangi ülkeleri düşünüyorsunuz? İtalya, İspanya ve Fransa arasında kaldım. Bunların hepsi çok güzel seçimler. Biliyorum. Her birinin kendine özgü bir çekiciliği vardır. İtalya tarih ve mutfak açısından harikadır. Kesinlikle. Ve İspanya'nın muhteşem plajları var. Fransa sanat ve kültür açısından da mükemmel. Kesinlikle. Bu çok zor bir karar. Belki bir gün üçünü de ziyaret edebilirsiniz. Ders 30. Doğa kaçışları. Doga'da vakit geçirmeyi sever misiniz? Evet. Tazeleyici ve canlandırıcıdır. En sevdiğiniz açık hava etkinliği nedir? Yürüyüş benim favorilerimden biridir. Kulağa eğlenceli geliyor. Unutulmaz yürüyüşleriniz var mı? Bir keresinde muhteşem manzaralara sahip güzel bir patikada yürüyüş yapmıştım. Bu konuda daha fazlasını duymayı çok isterim. Zorlu ama ödüllendirici bir deneyimdi. Doga'nın bize her zaman ilham vermenin bir yolu vardır. Ders 31. Otel rezervasyonu. Merhaba, otel odası rezervasyonu yaptırmak istiyorum. Elbette. Kaç gece kalmayı planlıyorsunuz? 3 geceliğine ona ihtiyacım var. Herhangi bir öneriniz var mı? Evet, şehir merkezinde harika olanaklara sahip güzel bir otelimiz var. Kulağa mükemmel geliyor. Fiyat aralığı nedir?
Oldukça makul, gecelik $120 civarında. Harika. Şimdi rezervasyon yaptırabilir miyim? Elbette. Rezervasyon için bilgilerinize ihtiyacım var. Hadi bakalım. Umarım güzel bir konaklama olur. Ders 32, güncel kalmak. Yakından. Evet, güncel kalmak için makaleler okuyorum. Bu iyi. En çok hangi konular ilginizi çekiyor? Teknoloji ve sağlıkla ilgili okumayı seviyorum. Her zaman gelişiyorlar. Bunlar önemli alanlardır. Son zamanlarda büyüleyici bir şey öğrendin mi? Evet, oldukça ümit verici yeni sağlık trendlerini okudum. İlginç. Bunun hakkında daha fazlasını duymayı çok isterim. Elbette. Her şey sağlıklı yaşamı günlük rutinlerimize entegre etmekle ilgilidir. Bir meydan okuma gibi görünüyor ama buna değer. Kesinlikle. Küçük değişiklikler büyük fark yaratabilir. Ders 33, öneriler. Yeni bir tane mi? Herhangi bir öneriniz var mı? Tabii bu bütçenize ve ne aradığınıza bağlı. Önerilere açığım. Uygun fiyatlı ama güzel bir şeye ihtiyacım var. Harika kahve ve hamur işleri sunan rahat bir kafeye ne dersiniz? Kulağa hoş geliyor. İyi bir kahve dükkanını seviyorum. Yakınlarda hoş bir atmosfere sahip bir tane var. Mükemmel. Üstten sonra kontrol edeceğim. Pişman olmayacaksınız. Yerel bir favori. Bahsis için teşekkürler. Bunu denemek için heyecanlıyım. Ders 34, İletişim kaygıları. Yabancı bir ülkede iletişim kuramıyor musunuz? Evet, bu geçerli bir endişe ama çoğu insan anlayışlı. Doğru. Bir gülümseme uzun bir yol kat edebilir, değil mi? Kesinlikle. Her şey bağlantı kurmak için çaba harcamakla ilgilidir. Seyahate çıkmadan önce hiç temel ifadeleri öğrendiniz mi? Yapmaya çalışıyorum. Kendimi daha güvende hissetmeme yardımcı oluyor. Aynı şekilde. Başka bir dilde birkaç kelime öğrenmek eğlencelidir. Kesinlikle. Deneyimi daha zengin hale getirir. Kesinlikle. Ayrıca yerel halk bu çabayı takdir ediyor. Ders 35, hayallere dalmak. Çok geçmeden küçük anne bulutların ve gerçekliğin içine girip çıkmaya başladı. Kulağa şiirsel geliyor. Bir hikayeden mi alıntı? Evet, hayal gücüyle ilgili bir çocuk kitabının parçası. Bu tür hikayeleri seviyorum. Yaratıcılığı ateşlerler. Kesinlikle. Bize büyük hayaller kurmamızı hatırlatıyorlar. En sevdiğiniz çocukluk kitabınız hangisi? Vahşi şeylerin olduğu yer, iyi çok sevdim. Çok yaratıcı. Bir klasik. Çocukluğun özünü mükemmel bir şekilde yakalıyor. Gerçekten öyle. Bugün bunun gibi daha fazla hikayeye ihtiyacımız var. Ders 36, zorlukları kabullenmek. Ruh budur. Zorlukları kucaklayın ve başarıya ulaşın. Bu zihniyeti seviyorum. Her şey büyümeyle ilgili, değil mi?
Kesinlikle. Her zorluk öğrenme fırsatıdır. Bunun güncel bir örneği var mı? Evet, iş yerinde göz korkutucu görünen bir projeyi üstlendim. Nasıl gitti? Şaşırtıcı derecede iyi. Beni becerilerimi geliştirmeye itti. Bu ilham verici. Bunu kendime daha sık hatırlatmam gerekiyor. Hepimiz öyleyiz. Başarı genellikle korkunun diğer tarafındadır. Ders 37. Ekonomik iyileşme. Ekonomimizin ivmesini yeniden kazanmak ve çalışan Amerikalıların çaba ve girişimlerini ödüllendirmek. Bu çok önemli bir hedef. Sizce bunu nasıl başarabiliriz? Küçük işletmeleri destekleyerek ve yeniliği teşvik ederek. Kesinlikle. Onlar ekonomimizin omurgasıdır. Eğitime yatırım da çok önemli. Evet, vasıflı işçiler ilerlemeyi sağlar. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Her çaba önemlidir. Bu hedeflere bağlı kalmamız gerekiyor. Kesinlikle. Birlikte bir fark yaratabiliriz. Ders 38. Parfüm fırsatları. Parfümlerde harika fırsatlar olduğunu duydum. Hadi kontrol edelim. Favori bir kokunuz var mı? Fresh ve çiçeksi kokuları seviyorum. O kadar canlandırıcılar ki. Güzel seçim. Biraz sıcak ve baharatlı bir şeyi tercih ederim. Bu çok ilginç geliyor. Tavsiye ettiğiniz markalar var mı? Evet, niş markalara bayılıyorum. Kendilerine özgü kokuları vardır. Her zaman yeni bir şeyler denemeye hazırım. Mükemmel. Hadi keşfedelim ve bir sonraki favorilerimizi bulalım. Bekleyemiyorum. Parfüm alışverişi her zaman eğlencelidir. Ders 39. Evim güzel evim. 2 katlı bir evde yaşıyorum, oldukça geniştir. Kulağa hoş geliyor. Hangi renge boyanmış? Evin alt kısmı beyaza boyanmıştır. Beyaz ona çok taze bir görünüm veriyor. Üst kısım nasıl? Açık mavi bir renk, çok sakinleştirici. Hayal edebiliyorum. Bahçeniz var mı? Evet, çiçekleri ve bitkileri olan küçük bir tane. Kulağa çok hoş geliyor. Ben de bahçe işlerini seviyorum. Açık havada vakit geçirmek rahatlatıcıdır. Ders 40. Doğanın güzelliği. Doğanın güzelliğini seninle keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Anna, ben de. Doğanın zihin üzerinde sakinleştirici bir etkisi vardır. John, kesinlikle. Açık havada olmanın büyülü bir yanı var. Anna, ilk önce hangi parkurları yürümek istediğinizi düşündünüz mü? John, evet. Bahsettiğimiz o manzaralı manzarayı ziyaret etmek için sabırsızlanıyorum. Anna, bu harika bir seçim. Manzaralar nefes kesici olacak. John, kesinlikle. Ayrıca yol boyunca gizli mücevherleri keşfetmek eğlencelidir. Anna, katılıyorum. Doğadaki her adım bir macera gibi geliyor. John, hadi yanımıza biraz atıştırmalık alalım ve günü güzelleştirelim.